İlk kez geçtiğimiz sene biz Beats by Girls'la çalışmaya başladık. Projeyi birlikte geliştirdik ve bu projede katılıp bu eğitimi alan ve kendi bestelerini yapan kadın müzisyenlerimizden bir seçkiydi. WAV İstanbul'un ilk kez bu yıl Mart ayında Müze Gazhane'de yaptığımız edisyonuna konuk ettik. Bu seneye bakarken de bu sene festivalimiz yok. Festivali biz 2 yılda bir yapacağız. Yani bir sonraki festival Mart 2024 yılında olacak. Ancak Mart 2023'te biz müzik kısmına odaklanarak ve farklı şehirlere taşımayı karar verdik. Bu sene projemize biraz daha çeşitlilik katmak istedik. Sadece bir şehirle kalmayalım. Evet, festival 2024 yılında gene Mart ayında İstanbul'da olacak. Ama İstanbul bütün Türkiye bizim için. Türkiye'nin çeşitliliğini yansıtabileceğimiz şehirlere odaklanma isteğiyle şehirlerimizi İzmir, Gaziantep ve Diyarbakır olarak açtık. Bu şehirleri seçerken aslında bizim için önemli olan kapsayıcılık. So it came through the British Council partnership. Saffron had done some work with them in some other countries, in Pakistan, in Tunisia, Azerbaijan, and it's been really interesting and valuable for us to work with people abroad and collaborate and learn from each other. So Tom from British Council introduced me to Beryl, and we spoke about My City, My Voice, and we did a similar project in the UK last year of recording sounds around the city and making them into music, so it felt like a really good partnership. I'm very excited to learn more about the musicians taking part from Turkey. I think because Turkey is a big country, certainly in comparison to where I'm from, so I think therefore there's going to be quite a variety of different approaches, different music styles from different kind of backgrounds and cultures within Turkey. I'm really excited to learn more about that myself and to hear that, and I think hopefully we can teach each other some things. Bu yıl Diyarbakır, Gaziantep ve İzmir üzerine ve orada yaşayan diyeyim müzisyenlerden 15 kişi katılacak. Böyle kariyerinin başındaki veya böyle yolculuklarına zaten başlamış ama müzik prodüksiyonu alanında çok aslında deneyimi olmayan katılımcılar olacak. Şehirlerde ses yürüyüşleri yapacaklar. Şehirlerin belirledikleri yer onlara ne hissettiriyor? Bunlar üzerine aslında yeni şarkılar yapacaklar. Benim şehrim, benim sesim çoklu şehir hikayeleri anlatsın istiyoruz. Hani sadece İstanbul üzerine olmasın diye. Bir de projede bu bizim yerel işbirliklerimize yardımcı olan Kültür için alan da aslında hani bu yardımları bize yapabildiği, yani o vesilede de daha böyle yerel işbirliklerine ağırlık verebildik yani. Çıkaz şirin bu, çıkaz delal bu, Diyarbakır malam bu. Le 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 beni ve perşin bu, servi asur bu, tavavi arami bu. Çıkaz şirin bu, çıkaz. Kişisel olarak beni çok geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü ben daha önce aranje yapmadım. Hep bundan kaçtım. Okulda da eğitimini aldım ama hiçbir zaman buna yanaşmamıştım ve benim şehrim, benim sesim projesi beni buna itti. Yapmam gerekiyordu. Ve yani elimden geldiğince bir prodüksiyon yapmaya çalıştığımı düşünüyorum. Kendi şarkımı bestelediğimi düşünüyorum. İşte Diyarbakır'la da ilgili zaten kendi memleketim olduğundan dolayı birazcık özlem duyuyorum. Çünkü uzun zamandır Diyarbakır'da yaşamıyorum. Yani Diyarbakır'dan çıktım. Bu yüzden de buraya karşı olan özlemimi dile getirdim aslında. Yaptığım beste ile bunu ifade etmeye çalıştım. Dünya perxeş bu.
Projeye başvururken amaçladığım aslında Diyarbakır'ın kültürüne odaklanmaktı. Fakat şehre geldikten sonra burada bende uyandırdığı hisler aynı şekilde olmadı. Sonrasında buraya geldiğimde zaten eser ortaya çıktı ve eserin konusu, odaklandığım nokta bir şehirde yeni olmak ve insanın nereye giderse gitsin yüklerini, ona ait duygularını, üzüntülerini, sevinçlerini de onunla birlikte yanında götürmesi. Temel olarak bunun üstüne kurulu bir eser diyebilirim. Proje öncesinde sesleri sadece enstrüman ve insan sesi olarak kategorize ederken proje sonrasında farklı seslerin müzikte bir enstrüman olarak da kullanılabileceğini keşfettim. İleriye dönük bana ilham verdiğini söyleyebilirim. Şöyle, şarkımda asıl olarak bir mekanın hikayesinden ziyade bir mekanın bana düşündürdükleri ve hissettirdikleriyle ilgili bir şarkı yazdım. O da Dağ Kapı Gazi Caddesi olarak geçiyor. Orada yanımdan yürüp geçen insanların ne düşündüğünü, içlerinde neler barındırdığını, ne tür sorgulamalar yaşadıklarını hep düşünürdüm. Çünkü aynı şey bende de vardı. Çıkış noktam da burası oldu. Böyle ilk kafamda sadece bir görüntü vardı. Ben caddede duruyorum ve insanları gözlemliyorum. O şekilde sadece bir görüntü vardı kafamda. Sonra da buradan yola çıktım ve şarkıyı yazdım. İlk etapta böyle yeni şarkı söylemeye başladığım zaman işte düşünürdüm. Birisi benim için bir şarkı yapacak, yazacak, prodüksiyonunu yapacak. Ben de gidip söyleyeceğim. Öyle bir düşünce vardı bende. Sonra zaman geçtikçe kendi şarkılarımı yazmaya başladım ama bu sefer de hala böyle birinin benim için şarkının prodüksiyonunu yapmasını bekliyor gibiydim. Bu açıdan proje bana kimseye ihtiyacım olmadığını, aslında kendi müziğimi direkt kendim olarak her şeyini yapabileceğimi gösterdi. Bu konuda yardımcı oldu. O yüzden çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. İlk defa böyle bir prodüksiyon işine giriştim. Fena da olmadı bence ilk çalışmam için. Şimdi şarkımda bir bölgenin hikayesinden çok insanların hikayesini anlatmak istedim. Ben şimdi Diyarbakır'dan çok erken yaşta ayrıldım. 4 yaşında ayrıldım. Sonrasında işte İzmir'de, İstanbul'da yaşadım çok uzun süre. Diyarbakır'a ama düzenli olarak gidip geliyordum. Yani bana anlatılan hikaye burada hep şeydi. Şu Meryem Ana Kilisesi'nin hemen ilerisinde bir sokak var, Puşucu Sokak. Annemler orada yaşarlarmış. Hatta hala evleri var orada. Yani çok kültürlü bir komşuluk ilişkisinden bahsediyorlar sürekli. Yani sokaktaki komşularının yarısının Süryani, yarısının Ermeni olduğundan bahsediyorlardı. Ama mesela ben kendi yaşımda buna denk gelemedim. Hani böylesi bir şeyi deneyimleyemedim. Ama sonrasında ben de mesela hani Kurtuluş'a taşındım. Ben neredeyse 15 yıldır Kurtuluş'ta yaşıyorum. Benim apartmanımın mesela hani komşularımın yarısı Ermeni. Bu bana tesadüf gibi gelmiyor. Hani o yüzden şeyi anlatmak istedim birazcık. Hani bu ilişki nerede buna döndü? Yani burada bir sürü insan varken bu insanlar artık yoklar. Hani neden yoklar konusuna ben birazcık kendi içimde hani acaba benim bununla ilgili bir sorumluluğum olabilir mi diye düşündüm ve böyle bir cevap vermek istedim. Kendi çalışma metodum var normalde zaten ses tasarımında. Hani böyle şey gibi hayal ettiğim böyle bir resim gibi hayal ediyorum ve böyle bir yapısı var ve bir tekniği var. Yaptığım şeylere öyle yaklaşıyorum. Ama başka insanlar başka yaklaşıyor. Böyle farklı teknikleri görmek çok güzel oluyor. Bunun eğitim sürecinin bir parçası olmak da çok güzel. Yani 15 tane farklı hikaye dedim ya, 15 tane farklı teknik göreceğim mesela o anlamda. Yani Beats by Ghost'ta zaten genel olarak başkalarının müzikal hikayelerine dokunuyoruz.
Bu sefer böyle şehirlere giderek de oluyor bu. Yani benim için İzmir, yani şu an proje yaptığımız şehirler de çok anlamlı yerler. Diyarbakır'ın tarihi, yani buraların dönüşümünü çok iyi biliyorum. Birebir hepimizin tanıklık ettiği şeyler var. Bu tanıklığı müzikal bir şekilde yorumlayacaklar. O yüzden çok anlamlı olacak diye düşünüyorum. Kişisel olarak da çok merak ediyorum onu. Biraz zordu. Daha önce stüdyolara gitmiştim. Şarkı yapım aşamalarını görmüştüm fakat hani kendi şarkını yapma meselesi biraz korkutucuydu ilk başta. Çünkü teknoloji konusunda biraz problemliydim. Ana dilim Kürtçe, Zazaca, İngilizce biraz böyle var ama işte bütün bir programda İngilizce olunca biraz zorlandım. Ama içine girdikçe program ve o şarkı yapma durumu çok daha heyecan verdi. Yani bir kuyu gibi düşünün. Kazdıkça bir sanki cevher çıkıyor. Kazdıkça yeni bir altın madeni buluyorsunuz gibi böyle. Sürekli bir şeyler denemek, sürekli yeni bir şeyler çıkarmak gerekiyor. Ve bu da çok mümkün o programda. O yüzden heyecanlıydı, güzeldi. Ve keyifliymiş bayağı insanın kendi şarkısını yapıyor olması. Bu projede kayıt aldığım yer Dengbej evi. Dengbej iki kelimeden oluşuyor. Deng ses, bej söyle demek. Dengbej de sesi icra eden, söyleyen kişi demek. Bu Dengbej evinde tek bir kadın Dengbej var ve burada bütün toplumsal baskılara rağmen sese hayat vermeye, biçim vermeye ve burada var olmaya devam ediyor. Bu da benim için çok önemliydi ve projede kadın odaklı olduğu için Dengbej evini proje yeri olarak tercih ettim. İlk başladığımda çok stresliydim çünkü evet DJ'ydim ama bir müzik altyapım yoktu. Yani temel müzik bilgisine sahip değildim ve Ableton kullanırken zorlanıyordum açıkçası ama daha sonra sesleri kurcalayarak, seslerle iç içe geçerek, onları deneyerek, bir araya getirerek çok keyifli olduğunu fark ettim ve bu çok heyecan vericiydi aslında, bir şey üretmek çok güzel gerçekten. Bu yüzden de aslında çok iyi hissediyorum şu an bir ürünü ortaya çıkardığım için. Çok güzel bir şey bu. Öyle. When I applied for this program, I had a little bit of experience in music. I tried to make my first track before, but with this project, I actually gained a lot of experience with all this workshop. They made it for us online or even when we first met in Istanbul. And actually the sound work was very nice and helpful with my track. For me, I like to play piano. I tried many times and I will continue. For me, this project is like an opportunity actually for me to start a new path in music. And especially with electronic music, because now after we learned about Ableton and how to make to use all these instruments and tools in Ableton, so I learned a lot, and I hope we continue do all this nice work with all these ladies, and that's it. Yani çok küçük yaşta aslında Diyarbakır'da yaşamaya başladım. Benim için bütün o sesler, o kokular dahi bana çok güzel duygular kattı açıkçası. Bunu müziğe çevirmekte bir o kadar yani birleştirdi aslında. Yani ikisi ayrı bir şeydi. Bir de müziğin içindeyim sürekli. Sevdiğim bir şehir, çocukken büyüdüğüm bir şehirle içinde bulunduğum müziğin hissinin o yaratma, yani böyle harmanlanması çok
kattığını, çok farklı geldiğini ve bundan sonra da bunu devam ettireceğimi düşünüyorum. İlk defa tek başıma yaptım bunu. Normalde hep bir ekip çalışmasıyla alan araştırmalarına giderdik. Ben ilk defa tek başıma sokağa çıkıp gerçekten ne duyuyorum, ne duymak istiyorum veya bana ne hissettiriyor ve ben neyin peşindeyim. Çünkü şöyle de değil yani, sokağa çıkıp rastgele de kayıt almıyoruz. Mutlaka bilinçaltımızda bizi kaydetmeye yönlendiren bir şeyler oluyor. Mesela rüzgarı kaydediyorsun çünkü daha böyle bir huşulu bir şey hissediyorsun belki. Ya da işte çocuk sesini kaydediyorsun çünkü belki daha orayı neşeli hissediyorsun gibi. Dolayısıyla aslında ben kalbim nereye götürüyorsa onu kaydediyor gibi oldum. O yüzden böyle bir kendimi ve bölgeyi, alanı gerçekten özgürce kaydetme şansının olduğunu düşünüyorum. O yüzden öncelikle bu çok güzeldi. Bu deneyim çok güzeldi. Onun dışında bu stüdyoda bizim için çalışan insanlar, herkes o kadar yardımcı, o kadar hadi birlikte bir şey üretelim modundaydı ki gerçekten hep birlikte ürettiğimizi düşünüyorum. Ve hep birlikte kafa yorduk. Benim oda arkadaşım Nergis, kayıttan bir gün önce, bir gece önce, yani kayıta 12 saatten az kalmışken hala parçayı düzenliyorduk. Oturduk, benim parçamın melodisi üzerine bir şeyler yaptık. Aslında mesela uyuması gerekiyordu ama benimle birlikte çalışmayı tercih etti. Çünkü çok ilgi duyuyor. Ve ben de onun şarkısına çok ilgi duyuyorum. Hepimiz birbirimizin şarkılarına çok ilgi duyuyoruz. Çünkü birlikteyiz, birlikte üretiyoruz. Göçtükten sonra çareyi neylesin kadın efemde, göçtükten sonra çareyi. Benim Sesim, Benim Şehrim projesi benim için aslında kendi sınırlarımı birazcık daha ilerletebildiğimi gördüğüm bir proje oldu. Müzik prodüksiyonu alanında çok yeterli hissetmiyordum kendimi. Kendi şarkılarımı yazıyordum, kendi sözlerimi yazıyordum ama bunları kurgulamak veya aranje etmek çok daha zordu. Ancak bu projeyle beraber birazcık daha ilerlediğimi gördüm. Bu açıdan benim için çok iyi oldu, kendi gelişimim için. Onun dışında şehir seslerini çekmek de, daha doğrusu projemde şehir seslerini kullanmak toplumsal bir belleği hatırlattı bana. Toplumsal bellekte olanları birazcık da kendimce yorumlayarak ve kendim ve ailemi yorumlayarak ortaya çıkarmaya çalıştım. Projede yer almak benim için çok büyük bir gurur aslında. Çünkü çok sevdiğim ve çok saydığım kadın müzisyen arkadaşlarımla beraber çalışıyorum bu projede. Yine bu projede keza sevdiğim ve saydığım çok güzel arkadaşlıklar edindim. Birçok şey öğrendim. Bu yüzden benim için çok önemli. Bunun yurt dışı ağı olacağını da biliyorum. Bu sebeple kendimi geliştirebildiğimin de farkına vardım. Devam etmek istiyorum. Yani Beats by Girls ne yapıyorsa çok büyük oranda bütün projelerinde yer almaya çalışacağım. Net.
çok güzel insanlarla, müzisyenlerle tanıştım. Çok şey kattı bu proje bana. Ve dediğim gibi ilk defa şehir seslerini kullanarak bir müzik yaptım ve bunda çok rahat olduğumu fark ettim. Programı ilk açtığımda böyle şey dediğimi hatırlıyorum kendi kendime. Şarkımda işte trafik ışıklarını kaydetmiştim. Trafik ışıklarının sesini programa attım. Şey dedim, ben bunu yapamayacağım. Sonra bir şekilde çözdüğümü, yaptığımı fark ettim. Ve aslında fazla düşünmekten pek çok şeyi başlatamıyoruz hayatımızda, yapamıyoruz. Bazen körlemesine bodoslama dalmak daha iyi oluyor. Hiçbir şey bilmeden dalmak daha iyi oluyor. Bu projeye de bu müzikal olarak bu programa da böyle dalmış oldum. Nasıl geçti sizin için? Söylemek isteyen var mı? Roja sen söyle, nasıldı senin için? Efsaneydi. Zaten Efsane. ilk defa böyle bir şeyin içine girdim. Yani harika geçti bence. Güzel oldu. Yani Diyarbakır'a gelip burada hani sizleri tanımak ve Diyarbakır'ı görmek benim için öncelikle çok güzel bir andı. Proje zaten başlı başına geliştirici ve iyileştirici bir şey oldu benim hayatımda da, müzikal kariyerimde de. Ama şöyle bir güzelliği oldu benim için bu projenin. Ya ilk defa böyle şarkının başından sonuna kadar ne eksik ne lazım böyle doğru düzgün konuşup birbirimize feedback verip gerçekten böyle şarkı güzel olsun diye uğraştığımız bir süreç oldu. Çünkü öncesinde bana hep şey gibi geliyordu. Ay şu adamın vaktini almayayım, ben bir an önce bunu bitireyim çıkayım falan gibi. Sanki böyle hep külfetmiş gibi geliyordu böyle benim yaptığım kısımlar. Ama şey güzel oldu yani hani gerçekten şarkının iyiliğini düşünüp vakti düşünmeyip hareket etmek benim için biraz lüks gibi oldu hatta. Dediğim gibi böyle teknolojinin olanaklarını sonuna kadar kullandığım bir proje oldu. Konseri rahatça dinleyebilirsiniz. O yüzden takılın yani. Akışı hakimsiniz değil mi? Ben zaten size soracağım ya da Elif sunacak. İkinizden de zaten soracağız. O yüzden. Birbirinize güvenelim. Çok güzel yapacağımıza inanıyorum. Herkes de inanılmaz derecede çok güzel olacağı için gurur duyuyorum şimdiden. Kendinize bir alkış yapalım.